Günaydın. Bugün 6 Haziran saat 6:48. Birazdan Bafra'ya olan yolculuğumuz başlayacak. Netflix'ten ikinci sezonun onayını almış gibiyim. İlk bölüm çok sevildi. Arabayı değiştirdik. Patrondan 3. bölümde daha iyisini isteyeceğim. Bugün tek ağaç formunda endüstriyel anlamda profesyonel çiftçilik nasıl yapılır, fındık nasıl yetiştirilir bunu görmek için Bafra'ya gideceğiz. 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından orada olmayı planlıyoruz. Kendi tabiriyle 500 yıldır ailesiyle birlikte Giresun'da fındık yetiştiren Özer Akbaşlı'yla birlikte olacağız. Eşyaları koyalım. Sonra olmazsa bir daha çekeriz. Selamünaleyküm. Özer abi merhaba, nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ya Ben seni ufak bir tanıttım ama sen de bir kendini tanıtır mısın? Özer Akbaşlı kimdir? Burada bu çiftliği kuracak, yönetecek tecrübeye, bilgi birikimine nasıl sahip oldu? evet, Özer Akbaşlı 1964 Giresun doğumluyum. Evliyim, 2 tane kızım var. Ailem yaklaşık Giresun'da 400 yıldır fındık tarımıyla uğraşıyor. Ben de ömrümün tamamını fındığın içinde geçirmiş bir insanım. Giresun'da merkezde 80 dönüm bir fındık bahçem var. Fındıkla ilgili çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilikler yaptım. Bunlardan bir tanesi de Giresun Ziraat Odası. Evet, Giresun Başkanlığı. Ziraat Odası Başkanlığı'nı 12 yıl süreyle yaptım. Ulusal Fındık Konseyi'nin kurucusu ve 8 yılda orada görev yaptım. Onun haricinde birçok dernekler, vakıflarda görevler aldım. Peki abi, eğitimin bunun üzerine mi yoksa Değil. Ben, değil? Sen çiftçisin, alaylı Evet. bir çiftçisin. Evet. Şu an neredeyiz tam olarak abi? Burası Samsun ilinin Bafra ilçesinin Köseli köyü. Denizden yüksekliğimiz 150 metre. Bulunduğunuz arazi 300 dönüm. Bunun 250 dönümünde fındık dikili. Diğer 50 dönümü, 12 dönüm harmanımız var. Yaklaşık bir 35 dönümde dikemediğimiz kayalıklar var. 2015 yılında Trabzonlu bir müteşebbis tarafından kurulmak istendi ve benimle yola çıktı. Arazinin alınması, araziyle ilgili, fındıkla ilgili bütün çalışmaların yapılmasını o günden bugüne kadar ben yürütüyorum. Bizi buraya getiren şey endüstriyel tarım, endüstriyel fındık üretimi, makinalı tarım ve makinalı fındık üretimi. Bunu yapmak için tek ağaç sistemi gerekli mi? Değil. Tek ağaç sistemini kısaca şöyle özetleyelim. Rahmetli Şükrü Güngör Köleoğlu, Trabzonlu ve Trabzon Ticaret Borsası'nın başkanıydı. Uzun yıllar orada görev yaptı. Onun teklifiyle biz yola çıktık 2015'te. Yani maliyetlerin minimuma indiği, verimliliğin maksimuma çıktığı bir fındık bahçesini, modern bir fındık bahçesini nasıl tesis ederiz? Bunu tesis edebilmemiz için öncelikle bu fındık bahçesinin hemen her yerinde makinalı tarım yapmamız lazım. Dolayısıyla traktörle ve makinalarla tarım yapabilmek için fındığın Türkiye'deki 2. standart bölgesine gelmemiz lazımdı. Çünkü fındıkta 1. standart bölgede düz arazi, büyük bir arazi bulama şansımız yok. Onun için epey bir arazi aradık ve burayı bulduk. Tabii tek dal fındıkta Türkiye'de 27-28 çeşit Tarım Bakanlığı'nın tescilini yaptığı fındık çeşitlerimiz var. Bu çeşitlerin içerisinde toprakla buluştuğunda fidan, kendiliğinden ağaç olan çeşidimiz yok. Dolayısıyla bu 28 çeşidin tamamını da
budama terbiyesiyle ağaç haline getirebilirsiniz. O zaman şu anda bizim gördüğümüz bu ağaçlar Colorius Avellana. avellana cinsi ağaçlar. Çek- Bütün Karadeniz'in bildiği fındık bu. Buradaki dert şu, budama terbiyesiyle biz bir tek ağaca forma sokacaksak, bu normal ocak sisteminde, bahçe kurulumunda 10 yıl içerisinde verime yatan ağaçlar, bu sistemde 17-18 yılda yatıyor. Bunun artıları, eksileri çok ağam şam şeyler değil. Sıra sisteminde de verimlilik çok yüksek, tek gövdede de yüksek. Fakat burada çeşit önemli. Biz Giresun yabanisi denilen, halk arasında yomra, literatür ismi foşa, yine halk arasında Trabzon sivrisi denilen bir çeşidi buraya diktik. Bu çeşidi 5 yıl boyunca alanda gözlemledik. Sahilde nasıldır, orta seviyelerde nasıldır, yükseklerde nasıldır diye. Çok verimli bir çeşit ve son 10 yıldır Türkiye'de yeni tesis edilen bahçelerde aşırı derecede rağbet gören bir çeşit. Fındığa çok güzel yatıyor. Her sene periyodiseye girmiyor. Her sene hemen hemen fındık verimi sağlanıyor. Muhteşem bir çeşit. Biz de bundan aldık, diktik. Sonra da budama terbiyesiyle tek dal sistemine oturtturmaya çalışıyoruz. Abi şu anda kaç yaşında bu gördüğümüz ağaçlar? Şu anda 6 yaşında, 7 yaşında ağaçlarımız. Bunlar 2017'de dikildi. 2015'te buraya aldık. Şimdi tabii endüstriyel tarımda, makinalı tarımda bir 20 yıl sonranın hesabını yapmak zorundasın. Biz bu araziyi aldıktan 2 yıl içerisinde araziyi terbiye ettik. Komple patlatma çektik. Yüzey taşlarını kırdık. Çünkü daha sonra makinayla ot biçeceğimiz için, makinayla toparlayacağımız için, makinayla budama yapacağımız için fidanları tüpe almıştık. Tüplerini diktik 2016-2017'de. İlk defa geçen sene bir hasat aldık. Evet. Yaklaşık 6 ton bir fındığımız oldu. Bu sene beklentimiz 10,5 Randıman neydi ton. abi? Geçen sene 51'e 8 geldi. Abi peki şöyle bir karşılaştırma yapmak için biz birinci bölge dediğin Ordu'da bu tip fındıkta Yomra'da ortalama dönümde kaç kilogram fındık alıyoruz? Senin burada hedeflediğin kaç kilogram? Şimdi yani geleneksel ocak sisteminde bu çeşitte 200 kilo, 250 kilo fındık alıyorlar. Bafra bölgesinde yeni bir dikim sistemi olan sıra sistemi dikimlerde 500 kiloya kadar bu çeşitten dönümde üretim alabiliyorlar. Bizim hedefimiz de dönümde 400 kilo, 350 kilo, 500 kilo o bantlarda. Ama burada tabii mesele çok ürün almaktan mada. Aldığın ürünün ne kadarını harcayarak o ürünü alıyorsun. Yani asıl burada kar edeceğin şey ağaçtan aldığın fındıktan ziyade harcadığın para, amelesine verdiğin para, altını vurmaya verdiğin para bunlar azalacak. Haliyle senin karlılığın artacak. 3040 metre tel örgü çektik. Kafes tel yaptık. Bir kere yaban hayatından koruduk. Fidanlarımız küçüktü. Daha sonra danışmanlık alarak Helal damlama, olsun. sulama yaptık. Meteoroloji istasyonu kurduk. Toprağın 20, 40 ve 60 santimde su kayıplarını ölçüyoruz. 35 bin metre toprak altına boru döşedik. 9 bin metre ana kanallar yaptık ve bir gübre ilaç otomasyon sistemi kurduk. Her şey elektronik. Dolayısıyla 300 dönüm araziyi 2 kişiyle idare ediyoruz. Burası çok önemli. Yani biz 2 kişiyle 300 dönüm arazinin her türlü çalışma, tarımsal çalışmasının altından kalkıyoruz. Biraz önce dedin ya hani bahçe altı vurma. Biz burada 14 litre dizelle bir günde 35 dönüm yerin otunu biçiyoruz. Çünkü insan gücü kullanmıyorsun. Yani operatörün günlüğünü 1000 lira olduğunu düşünürsen 1000 lira. Dizelinde 14 litresini 600 lira dersen 1600 lira. 400 lirada elektrik, su, işte traktörün tamirlerine çıkarsan günlük 1700 lira. Tamam. 1700 liraya 35 dönüm. Dönümü 40 liraya bahçe altı temizliği yapıyorum. Giresun'da kendi bahçemde dönümü 2000 liraya geliyor. Şimdi Giresun'da bahçe altı temizliğinin bir dönümü 2000 lira, burada 40 lira.
Şimdi ben Giresun'da 500 kilo alıyorum. Al. 400'ünü harcıyorsun, sana 100 kilo kalıyor. Yani biz burada modern fındık tarımında yapılması gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi bu arazi, bu çiftlik, bu bahçe kurulduğu günden bugüne kadar her şey kayıt altında ve bir Excel tabloda yazıyoruz. Yani işçilik giderlerimiz, maliyetlerimiz, fidan giderlerimiz, gübrelerimiz, inşaatımız, işte demirbaş alımlarımız, sosyallerimiz, maaşlarımız, yani kumanyamız, yemeğimiz, misafirlerimiz, her şeyi yazıyoruz. Dolayısıyla bir tarım işletmesinin maliyet hesabını, bununla ilgili istatistiklerin ortaya çıkarabilecek veriler tutuyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla ne olur? Bizim ortalama kaba bir hesapla söyleyecek olursak 250 dönüm dikili yerimiz var. En kötüsünde 200 kilo fındık aldığımızda biz 50 ton fındık alırız. Şimdi 50 ton fındıkta biz 3 dolardan hesap edersen 150 bin dolar yapar. 50 bin dolarını harcayıp 100 bin dolarını işletmeye bırakabiliyoruz. Yani 3 doların 1 doları maliyet, 2 doları bize kalıyor. Tamam. Şimdi Giresun'daki bahçeye gelelim. Giresun'daki bahçene gelmeden önce, peki böyle bir bahçe, böyle bir sistem Türkiye'de başka bir yerde var mı biliyor musun? Yok. Yani burası Türkiye'nin ilk endüstriyel fındık üretildiği çiftlik mi? Evet. Türkiye'de fındık tarımı çok geleneksel metotlarla bahçe tesis ediliyor. Evet. Herkes bahçeyi işte evin kapısına 3-5 tane ağaç dikiyor. Bahçe büyüyünce benim fındık bahçem var diyor. Ama biz daha bahçeyi dikmeden, biz daha bahçeye fidanları getirmeden buranın gelecek 10 yıllık, 15, 20, 30 yıllık projeksiyonunu çizerek bahçeyi diktik. Tabii biz Bafra'da birinci sınıf tarım arazisinde değiliz. Birinci sınıf bölgede değiliz. Bunun bize dezavantajı var mı, avantajı var mı? Ya bazen izleyiciler fındığı Türkiye'nin her tarafına götürdünüz, her tarafa ovalara fındık diktiniz gibi Evet. cümleler kurarak bizi eleştiriyorlar. Haklı olarak. Evet. Fakat burası birinci sınıf tarım arazisi değil. Denizden 150 metre rakımdayız. Tarım Bakanlığı'nın müsaade ettiği, izin verdiği kontrollü alanlarda fındık dikimi yapıyoruz. Ha buraya niye geldik? Sohbetin başında da bahsetmiştik. Bakın şurada gördüğünüz bu damlama sulama. Bunda yaklaşık 10 tane meme var. Hı hı. Bu 10 tane memenin her bir tanesi saatte 2 litre damlatıyor. Ve saatte 20 litre su veriyoruz. Fakat 20 litre suyu buraya döktüğünüzde sadece 6 santime giderken 1 saatte damlamayla 20 litreyi verdiğimizde yaklaşık 35-40 santim aşağıya gidebiliyor. Dolayısıyla damlama sulama. Bunu Karadeniz'de birçok yerde yapamazsınız. Onun için biz buralara geldik. Peki toplama işi nasıl oluyor? Onu da makineyle yapacağız. Yani bundan 10 sene sonra bu toplama makinalarımız yani süpürge diyelim. Evet. Bunu Buna basit süpürge onlar. aynen öyle. Buradan girecek, bütün fındıklar kendiliğinden yere dökülecek. Yere dökülen fındıkları o fırça makinalarıyla toplayacak. Topladığını aynı anda patoz edecek ve tane fındıkları traktörün diğer arkasındaki kasaya boşaltacak. Sonra kasaya boşalmış fındıklar harmana gelecek. Harmanda temizleme işlemine tabi tutulacak. 1,5 metre derinliğinde bir su havuzuna dökülecek fındıklar. Yıkanacak, eleklerden geçecek, eleklenecek ve bunlar hepsi makine. Sonra buradan geliyor ve direkt kurutma kazanına girecek ve kuruyacak. Bir kişi günde pazarda satılabilir nitelikte kurumuş fındığın toplanması 40 kilo, 42 kilo. Fakat onu taşıyan, harmana getiren, ahçın, bir tane çavuşun, çuvalcın, bunların tamamına verdiğin yevmiyeyi toplanan fındığa böldüğün zaman bir kişinin maksimum topladığı fındık 30 kiloya geliyor. 30 kilo fındığın şu anda kaç lira? 1600 lira. Yevmiye ne kadar? 1000 lira minimum konuşuluyor. Şimdi 3600 liranın 1000 lirası sadece toplama maliyeti. Evet. 1/3. Dolayısıyla
Yani bizim bu 1000 lirayı 20 liraya 30 liraya indirmemiz lazım. Ki biz bu işten Türkiye olarak ciddi manada para kazanalım. Şimdi 1000 lirayı toplattık 30 kilo fındıkta. 30 kilonun bahçe altı temizliği, gübresi, ilacı, budaması, yıllık birçok çalışmaların da koyduğun zaman 30 kilo fındıktan birinci standart bölgede, yani klasik Karadeniz'in işte Ordu, Giresun, Trabzon bölgesinde 30 kilodan çiftçiye 10 kilo, 9 kilo, 12 kilo fındık kalıyor. Yani hakikaten 3'te 2'si gidiyor. Bazı küçük bahçeler, yani 7 dönüm, 5 dönüm, 8 dönüm gibi bahçesi olanlar sosyolojik çiftçilere daha fazla kalıyor. Hı. Ama onun üretimi bir ton. Ama ekonomik olarak yapan benim gibi Giresun'da 80 dönüm arazisi olan çiftçilerin yani bir yıllık maliyeti 30 kilo fındığın neredeyse 22-23 kilosu. Onun için buna bir çözüm bulmak lazım. Ha diyeceksin ki Özer Bey ne topluyorsun? 100 kilo. Tamam. Bunu 400 kiloya çıkarttın mı maliyetin azalacak. Doğru söylüyorsun. Ama bir bahçeyi değiştirmek, komple çeşidi sökmek, yeniden tesis edip 10 sene geçinebilmek, bunlara karşı bir tarımsal destek, bunlara karşı bir destekleme modeli olmadığı için Yok. bunu yapamıyor. Ben de tam onu soracaktım. Siz burada eee, endüstriyel bir tarım, hatta tarım 4.0 uyguluyorsunuz. Ya devletin bu üretim modeline herhangi bir katkısı yok. Standardın dışında diyeyim en azından. Dönüm başına destek veriyor. Hani hektar başına 170 lira, mazot gübre desteği de oturuyor. 2012'den beri herhalde 170 lira değil mi? Aynen. Biz tarımda, özellikle fındık tarımında bir ileri noktaya gideceğimizi varsayarken bugün geldiğimiz noktada 12 yıldır 170 TL bir dönüm başına destek veriyor. Aslında vermiyor. Ama Kaan'cığım, şimdi eline tapusunun fotokopisiyle nüfus kağıdının fotokopisini, ikisini beraber Tarım İlçe Müdürlüğü'ne götüren her vatandaşı devlet çiftçi diye kaydediyor. Evet. Çiftçilik mesleki bir terimdir. Tarım arazisinde yaşayan Çiftçiliği yürürken anlatım. çiftçilik mesleki bir tabirdir. Tarım arazisinde yaşayan, tarımsal üretim yapan, yaptığı üretimle geçinen, toprak, yaprak, ağaç, su, güneş, hava, bu tür bilgilere haiz, bu tür bilgilerin sahip olunulduğu ve yıl içerisinde bunlarla beraber mesleki bir çalışmanın neticesidir çiftçilik. Şimdi ama Tarım Bakanlığı maalesef tapuya bakıyor, bir de nüfus kağıdına bakıyor. Adamın o arazide yaşayıp yaşamadığına bakmıyor. O mahsulle geçinip geçinmediğine bakmıyor. Dolayısıyla orada oturup oturmadığına bakmıyor. Yani ve herkesi bir çiftçi sayarak tarımsal destekleri de buna göre veriyor. O zaman eczacı çiftçi, polis çiftçi, kameraman çiftçi, sanatçı çiftçi, profesör çiftçi. Bu ülkede herkes çiftçi. Ben de çiftçiyim. Benim bir dönüm arazim var, fındık bahçem. Ben de çiftçiyim, fındık üreticisiyim. Benim de problemlerim var. Dönüme 170 lira veriyorlar. 170 lira alabiliyorum sadece. Evet. Colorius Averna olması çok ilginç abi bunların. Colorius, Colorna, Senin fındığı ağaca. Onu gittik gördük. şimdi bunların hepsi Colorius. Bunlar Colorius. Colorius'un Colorna'sı, yabanisi, Avellana'sı, terbiyelisi. Anladın? Anladım. Hikaye bu yani. Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden bir tanesi olan Fındığın Peşinde programında bu hafta Samsun Bafra'daydım. Türkiye'nin ilk ve tek endüstriyel fındık üretim tesisi olan Sedat Damcı'nın fındık çiftliğine geldik. Burada Özer abi bizi karşıladı. Çok değerli bilgiler verdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz. Fındığın Peşinde 3. bölümümüzde devam edecek.